Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ve basit çantanın yapımını anlatacağım. Penye iple örülüyor arkadaşlar. Ve tığımda 6 numara tığ kullandım ben. Dilerseniz 5, 7 vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi size şöyle göstereceğim. Bakın bu da penye ip. Şöyle katı açılan bir penye ipler var ya, bunu ucuza bulabilirsiniz. Renkleri de çok hoş. Fakat ben bununla denedim. Çok sert oluyor. Bizim kullanacağımız penye ip daha yumuşak. Bakın şöyle. Bu spagetti yarnın bir ürünü. Ben size yine açıklamalarda nereden bulabileceğinizi de yazarım. Bakın şöyle yakın göstereyim. Dokusu bu şekilde. Daha yumuşak dokunduğunuzda. Ha, diğerinden de öremez misiniz? Örersiniz elbette. Ama çok sert oluyor. Mesela bu ip daha esnek, daha yumuşak. İçine ürünleri koyduğunuzda da daha şöyle yaylanan bir yapısı var. Ama o semsert kalıp gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İpimizi parmağımıza doladık ve zincir çekeceğiz arkadaşlar. Tam tamına 41 zincir çekeceğiz. Bakın iki parmağımla ipimi bu şekilde tutuyorum. Benim tığım biraz dandik bir tığ. Şurada numarası yazıyor. Bakın 6 numara. İlla dediğim gibi ucuz tığ da kullanabilirsiniz. Bu tarz kalın ürünlerde tığın çok bir önemi yok bence. Kaliteli tığ almanıza gerek yok. Bakın iki parmağımla tuttum ipimi. Tığımı şuradan geçiriyorum. Ve bir tane burada yuvarlak oluşturdum. Ellerimle tuttum ve bırakmıyorum. Üzerine alıyorum. Bir tane bu halkadan geçiriyorum. Yine burayı bırakmıyorum bakın. Tekrar üzerine bir tane zincir çekiyorum ve burayı artık bırakıp sıkıyorum. Bir zincirimi çekmiş oldum şu anda. Tekrar bu şekilde 2, 3, 4, 5, 41 olana kadar yapalım, sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, şu anda 41 zincir çektik. Bu alt tabanımızın genişliğini belli ediyor. İstediğiniz rakamda çekebilirsiniz. Dilerseniz 31 çekin, dilerseniz 51 çekin. Ne kadar büyük istiyorsanız. Bakın bu 41 zincir çekilmiş bir çanta. Şu şekilde. Hatta size bir defter koyarak anlatayım. Bakın şöyle standart bir kitap buldum. Klasik boyda. Çantamızın içine koyalım. Çantamız da esnek bu arada. Bakın tam kitap boyutunda bir çanta bu. Siz daha büyük örmek istiyorsanız ben 41 zincir çektim ya, 51 zincir çekebilirsiniz ve aynı yaptığım işlemleri devam ederseniz daha büyük elde edersiniz. Mesela dikey koyalım. Dilerseniz mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yapmışım ben. Siz bunu buraya kadar sürdürebilirsiniz. Boyutunu, ebatını en başta anlatayım dedim ki çünkü başlarken siz boyutuna karar verin diye. Şimdi arkadaşlar 41 zincir çektik. Bakın burası birinci zincirim, ikinci zincirim, üçüncü zincirim, dördüncü zincirim, beşinci zincirime batacağım arkadaşlar. Bakın şöyle sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine aldım. Geliyorum 5. zincirime batıyorum. Bu şekilde. Buradan da bir ip aldım. Çıkardım. 3 tane halkam kaldı. Şimdi ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan demek 2 kere çıkmak demek. Bakın üzerine ip aldım. İkisini çıktım. Kaldı burada 2. Tekrar üzerine alıp çıktım. İkili trabzan yaptık ve burada bir kutucuk yaptık. Bütün hepsini trabzan yaparak devam edeceğiz. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Ve bakın şurada bir boşluk bırakacağım. Bir tane boş bırakacağım. Bir yandakine batacağım. Sıradan devam ediyoruz. Üzerine aldım. Ve bu iki tanesini aynı anda çıktım. Kaldı 2 tane daha. Onu da aynı anda çıktım. İkinci kutucuğumuzu oluşturduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tekrar yapalım. Bir tane zincir çektim. Üzerine tığımı aldım. Yakın göstereyim. Bakın. Buraya değil, burası bunun dibi çünkü. Bir tane boşluk bıraktım. Buraya batıyorum. Bir yandakine batıyoruz boşluk bırakıp. Ve halkamda 3 tane oluyor. İkisini bir çıkıyorum.
Kalan 2 halkayı da bir çıkıyorum ve ikili trabzan yapmış oluyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonuna kadar bir boşluk bırakıp bir yandakine batarak sıramızın sonuna kadar ikili trabzan yapmaya devam edelim. Zincir çekmeyi unutmayın, tepesine bir zincir çekerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son sıramıza geldik. Tekrar bir zincir çekip üzerine aldım. Bir boşluk bıraktım ve son ilmeğime batıyorum. Son kutucuğumuzu da yapıyoruz. Bakın her yaptığınızda da şöyle bir gerdirirseniz kumaşınızı, bu penye ip olduğu için kıvrılacaktır. Sorun değil, sonrasında da yaparsınız ama örmek daha rahat olur. Şimdi arkadaşlar geldik sona. Bir zincir çektik. Bu tarafa karşıdan örmeye devam edeceğiz. Aynı ilmeğin içerisine bakın şuraya tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Batıyorum. İkisini bir çıkıyorum. İkisini bir çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bakın aynı ilmeğe bir tane battım. Üzerine aldım ve yine aynı ilmeğe bakın yine buraya batıyorum. Bu sefer de karşı tarafa geçmiş oluyorum. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Bakın artık karşıya, bu tarafa geçtik. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi ise bakın yine bir zincir boşluk bırakıp sıradakine batacağım. Ya da şöyle de anlayabilirsiniz. Bir zincir boşluk bırak, buraya bat, ya da her trabzanın üstüne batacağız. Yani bir boşluk bırakıp saymak zor olursa size, her trabzanın başına batacağız diye aklınızda olsun. Karşıya geçtik. Trabzanımın başı neresi? Burası. Geldim, battım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıkarak ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmeyi unutmayın. Tekrar tepesine bir zincir çektim. Üzerine aldım tığımın. Geldim trabzanımın başına batıyorum. İkisini bir çıkıyorum. İkisini de bir çıkarak ikili trabzan yapmış oluyorum. Tekrar zincir çekmeyi unutmuyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Trabzanıma geldim yine. Trabzanımın başına batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar her trabzanımın başına batarak ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonunda yine buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızın sonuna geldik. Bakın hepsinin trabzanın başlarına batarak ördük. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Son trabzanımı da yapıyorum. Bu şekilde yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve bakın 1, 2, 3. zincirime batacağım. Şurada bir halkamız vardı ya. 1, 2, 3. zincirime üzerine ip almadan batıyorum. Geldim. Üzerine ip almadığım için 2 tane halkam var. Halkamın içerisinden kaydırıyorum. Bu işleme ilmek kaydırma deniliyor arkadaşlar. Şimdi üzerine 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Tekrar üzerine ipimi aldım ve şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şuraya bir trabzan yaptık ya. O yüzden burası dolu. Şurada bir boşluk var ve buradan devam ediyoruz. Şöyle net göstereyim. Şuradakine yaptığımız için sıra buradaki trabzandan devam ediyoruz. Yine her trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine aldım ve bir yandaki trabzanımın tepesine batarak devam ediyorum. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine aldım. Sıradaki trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Size sürekli hatırlatıyorum ki ben sürekli dalıp zincir çekmeden batabiliyorum. Zincirimi çektim. Üzerine aldım. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar siz sıra sonuna gelene kadar yapalım, buluşalım. Evet, tekrar sıramızın sonuna geldik. Bakın arkadaşlar, buraya hani aynı ilmeğin içerisine 3 tane batmıştık ya. Burada hiçbir olay yok.
Yine biz aynı ilmeklerin üzerine yani trabzanların üzerine bir zincir çekerek devam edeceğiz. Sıradakine battım. Burayı göstermemin amacı zaten düz örüp geçeceğiz ama hani şurayı atlamayın diye. Burada 3 tane trabzanımız var. Aralarına bir zincir çektiğimiz, doldurduğumuz. Bu şekilde bakın. Devam ediyorum. Tekrar trabzanımın üzerinden. Evet. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye geldim. İpimi üzerine aldım. Bakın buranınkini yaptım. Sıra ortadakinde. Yani yine aynı mantıkla da düşünebilirsiniz. Buraya battım, bir boşluk bıraktım, bir yandakine battım. Ya da trabzanımın tepesine battım. Yine ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine aldım ipimi. Bakın ortadakini de yaptık. Şimdi geldik buraya. Buraya battım. Bir boşluk bıraktım. Trabzanımın tepesine geldim. Batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine aynı şekilde trabzan tepelerine bata bata devam ediyoruz. Ördükçe çantamız şeklini alacak arkadaşlar. Bakın şuradan 2 sıra yaptık. Buradan henüz birinci sırayı yaptık. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Devam edelim. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Trabzanımın tepelerine bata bata sıra sonuna kadar gelelim. Sonra tekrar size burada 3 zincir çekip burayı nasıl yapacağımızı göstereyim. Burası bizim başlangıç noktamız çünkü. Tekrar göstereyim. Mantığınız oturacaktır. Ondan sonrasında dümdüz örüp gideceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar yine sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çektim. Bakın şurada bir trabzanım var. Buraya da batıyorum. İkili trabzanımı sonuncusunu da yapıyorum. Şöyle bakalım nerede ipimiz. Bakın. Şurada zincirimiz var ya. Şu trabzana batmıyoruz da 1, 2, 3, dördüncüye batacağız arkadaşlar. Dönerken şurada uzunca bir zincirimiz var. Bakın trabzan yok burada, görebilirsiniz. Hani kaydırma yapmıştık ya. Şunu trabzan zannetmeyin. Trabzan şöyle uzun olur. Burada bir birleştirme var. Dolayısıyla bunun zinciri tam köşenin, böyle de algılayabilirsiniz. Sonuncu trabzana battınız. 1, 2, 3, dördüncüye batacağız. Ve üzerine almayacağız. Üzerine almadım. Dördüncüye geldim, battım. Zincirime yani. Halkamın içerisinden geçirip kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3. Şimdi kaldığım yerden yine devam ediyorum. Bakın şuradaki trabzanıma batmış oldum yani bir yanındakine daha doğrusu. Ama buradan devam ediyorum. Geldim. Sıradaki trabzanıma battım. Bir zincir çektim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Tekrar trabzanlarımın başına bata bata. Bir zincir çektim. Size şöyle bir göstereyim öncelikle. Gitgide kıvrılacak. Bakın şurası, şu köşe bizim başlangıç noktamız ya da bitiş noktamız olacak her zaman. Çıkıntıyı gördünüz mü? Siz de şöyle bir yapın. Şurada zincir çekip dönüyoruz ya. Burası bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Bitirirken de buradan biteceğiz. Onu size ilerlediğimizde göstereceğim. Yani şimdi sürekli aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Buraya gelince 1, 2, 3, 4 diye sayıp 4. zincire kaydırma yapıp 3 tane zincir çekip diğer trabzandan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tarafta da dediğim gibi hiçbir şey yapmayacağız burada. Sadece trabzanlara batarak geçeceğiz. Bu taraf kolay. Artık çünkü burası çözüldü. Yani şöyle aynı ilmeğin içerisine 3 batmıştık ya. Burayı kurtardık. Burayı anladıysanız her trabzanın tepesine tek batarak burada devam edeceğiz. Burada başka bir işlem yok. Ama şurası şaşırtabilir sizi. Dilerseniz bir sıra daha tur dönelim. Burayı da anlatmayayım. Çünkü dediğim gibi her trabzanın tepesine batacağız. Burada artık bir numara yok. Sadece başlangıç noktamız bizi şaşırtacak. Dilerseniz bir tur atıp gelelim, burayı bir daha anlatayım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burayı normal her trabzanın başına batarak yaptınız.
Başlangıç noktamıza geldik, şu zincirli kısma. Şöyle de göstereyim, artık daha net anlaşılıyor. Yani biz bitirirken burayı buraya bağlayıp bitireceğiz. Ama şurada herhangi bir sıkıntımız yok, değil mi? Trabzanların başına tek tek batıyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Burada hiçbir işlem yapmadan düz örüp her trabzanın başına tek batarak dönüyoruz. Ama bu dönüşte duruyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik. Bakın son trabzanımı da yapıyorum. Şöyle çevirdiğinizde köşeden son trabzanımı da yapıyorum. Buraya batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi bekleme zamanı. Çünkü bu 3 zincirime bağlayacağım bu çantayı. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye gelip batıyordum hatırlarsanız. Üzerine hiçbir şey almadım. Geldim dördüncüye battım. Ve ilmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekip yine kendime bir başlangıç noktası oluşturuyorum buraya. Ve üzerine aldım ve sıradaki trabzandan kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Anlaşılır oldu umarım, değil mi bu sefer? Sadece şu köşe zor. Dediğim gibi bu köşeyi ilk başta bir zorlanabilirsiniz. Aynı trabzan içerisine 3 tane trabzan yapıp burası olduğu gibi dümdüz çıkacak. Mantık her trabzanın başına tek batmak. Sadece şu köşede dönerken biraz tereddüte uğrayabilirsiniz. Sanırım 3. kere anlatmış oldum bu köşeyi. Artık anlatmayayım. Artık dümdüz örüp gidelim. Bu köşeyi yaparsınız diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi artık boyunu çıkalım. Dümdüz çıkalım artık boyunu. Ve çıktıktan sonra buluşup artık size sapını yapmayı anlatacağım. Nasıl, mantığınıza oturdu değil mi? Eğer mantığınıza oturuyorsa ya da oturmayan yerler varsa bana yorumlara yazarsanız 7/24 Instagram'dan da YouTube'dan da yorumlarınıza muhakkak cevap veriyorum. Hiç kimsenin bir kalp yorumunu bile atlamıyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve hangi tarifi istiyorsanız bana yazın. Oradan da birlikte öreriz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bakın yine sıramızın sonuna geldik şu kısma. Ve sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 sıra yaptım. Bakın bobinim de bu kadar kaldı. Ben zaten yarım bobinle başlamıştım. Bu demek ki bir tane bobin aldığınızda 2 tane çanta çıkarabilirsiniz. Yani bu ölçülerde 2 çanta çıkarabilirsiniz. Daha büyük isterseniz elbette yetmeyecektir. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi artık sap kısmına geçeceğiz. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Bakın aynı aşamaya geldik. 1, 2, 3, dördüncüye battım. 3 tane yine zincir çektim. 2, 3. Tekrar kaldığım yerden üzerine alarak ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şu an sap kısmını yapacağız. Şöyle bir düzleyeyim. Siz de görün. Bakın. Tam olarak burada kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane de buradan yapacağız. Arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek kalacak arkadaşlar. Haydi birlikte yapalım şimdi. Toplamda 5 kutucuk yapacağız. 1, 2'yi yaptık. Bu 3. trabzanım. Yani kutucuğum. Bir zincir çektim. Tekrar. Bir, iki, üç. Şuradan sayalım, pardon. Bakın. Şuraya bir trabzan daha, bir kutucuk daha gelecek ya. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arada kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4 kutucuk yaptım. Şurayı da eklediğimizde, yani tam bitirirken buradan da 5. olacak. Siz buradan 4 kutucuk yapın. 1, 2, 3, 4 kutucuk yaptım. Şimdi üzerine 70 tane zincir çekeceğim. 1,
çekmiştim zaten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 69 ve 70 arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk saydık ya. Şu trabzana batacağız hemen. İpimizi elimize dolayalım. Üzerine de tığımızı alalım ipimizi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. kutucuğun yanındaki trabzana hemen batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincirimi çekiyorum. Buradan kaldığım yerden kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir zincir çekerek üzerine kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi yine köşeyi döndük arkadaşlar. Yine 5 kutucuk yapacağım. 5 kutucuk yapıp 70 zincirimizi çekeceğiz. Diğer tarafla eşit olacak. Şöyle bir yapalım. Bakın şurayla eşit olmasına özen göstereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu arkadan bir çevirelim. Evet. Bakın şuradan itibaren saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 70 zincirimi çekiyorum üzerine. Bir tane çekmiştim zaten. 2, 3, 4, 5. Evet, yine 70 zincirimi çektim. Diğer tarafa da üzerine aldım ve saydım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. kutumun trabzanına, yanındaki trabzana hemen yine ikili trabzan yapıyorum. Şuradan tutuyorum. İkisini bir çıkıyorum, ikisini bir çıkıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın başından tekrar aynı şekilde trabzan kutucuk yapmaya devam ediyorum. Bir zincir çekerek devam etmeyi unutmayın. Sıramızın sonuna gelince ipimizi keseceğiz. Bakın bu çantayı yarım günde örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Ben çoğu yerde 850'ye satan da gördüm, 550'ye satan da gördüm. Siz aldığınız bobini, verdiğiniz emeği içine katarak fiyatını belirleyebilirsiniz. Bence 1000 TL güzel bir rakam bu çanta için. Çünkü pazardaki en dandik çantalar bile 1000 TL. Siz emek veriyorsunuz. Çok da hoş bir çanta, yaz aylarında kullanılabilecek. Bu arada kanalıma da abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi geldik sıramızın sonuna arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüye geliyorum. Buraya batıyorum. Üzerine bir şey almadım her zamanki gibi. Ve çıktım. Halkamı halkamdan geçirdim. Ve bir tane zincir çekiyorum. İpimizi keseceğiz şimdi. Ay pardon. İpimi şöyle bir parça uzun bırakarak keseceğim. Bütün makaslarımı çocuklar kaçırmış. Benim makaslarıma bayılıyorlar. Renkli, şekilli diye. Bana da bu kalmış. Evet, bu şekilde bitirdikten sonra tığımı şöyle çektim ve bunu buraya mühürlemiş olduk. Şimdi elime ince bir tığ aldım. Bu tığımla bu fazla ipimi buralardan gizleyerek saklayacağım. Şöyle de gerdireceğim ki asla görünmesin bir yerlerden. Artık nereden gizlerseniz bakın. Şu aradan çıkaracağım mesela. Mesela bir de bu aradan çıkaracağım. Genelde trabzanların içinden çıkarıyorum ki görünmesin diye. Ve sağlam olsun diye. Evet. Evet, bu şekilde de bir miktar gizledikten sonra şurayı kesebilirsiniz fazla ipi.
Daha fazla da gizleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. Şöyle açalım biraz. Mükemmel bir çanta oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi buna çanta süsü şarmlar yapalım sizinle. Şimdi arkadaşlar çiçek yapımını, çiçek şarm, süs, çanta süsü yapımını anlatacağım. Ben böyle papatya havası versin diye ortasını sarıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir küçük sihirli halka yapıyoruz. Bakın ipimi parmağıma, orta parmağıma doladım. Tığımı altından geçirdim. Bir tane zincir çekerek sabitledim ama şurayı hala bırakmıyorum. Alttan geçirdim. Bir saniye bebeğim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi içerisine 6 tane sık iğne dolduralım. 2 3 4 Şöyle biraz çekelim. 5 Şöyle iyice sıkalım artık. 6.'ya geldik ya. Şimdi renk değiştireceğim. Bakın battı. Biraz zor batıyor. Şimdi beyaz ipimi aldım. Renk değişimini bu 2 halkadan yapacağız. Önden tuttum. 2 halkamın içerisinden geçirdim. Ve bu beyaz ipimi uzun sarı ipimle bağlayacağım. Kısa beyaz ipimle uzun sarı ipimi. Ay. Çok çektim. Önemli değil. Sıkıca bağlayalım. Artık sarı ipimizi kesebiliriz. Beyaz ipimiz de orada dursun. Gizleriz onu. Şimdi karşıya geçelim. Bakın şuraya geçelim. Batacağız bu ilmeğimizin başına. Beyaz ipimi aldım. Birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Çok özür dilerim, yapamadım. İkili trabzan. Tekrar bir daha aldım. Bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim. 2 ve 3. Üzerine almadan aynı yere tekrar batıyorum. Ve şu şekilde ilmeğimi kaydırarak çıkıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi üzerine aldım ve tekrar trabzan yapıyorum bir sonraki ilmeğe. Bir trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan. Yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve yine aynı ilmeğe batıyorum. Üzerine almadan ve tığımı halkamın içerisinden geçiriyorum ve tekrar 3 zincir. 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Buraya geliyorum. Bir yandaki ilmeğe tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Üzerine almadan aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum ve halkamın içerisinden geçiyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar yoruldum biraz. Üzerine alıyorum. Bir yandaki ilmeğe batıp tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üzerine almadan aynı ilmeğin dibine batıyorum. Halkamın içerisinden geçirip 3 zincir çekiyorum.
2, 3. Geldim tekrar sıradaki ilmeğime batıyorum. 1, 2, 2 tane ikili trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum. Tekrar dibine batıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıp bir yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 ve 2. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2, 3. İlmeğimin dibine batıyorum. Ve şöyle arkadan bir zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 25 tane zincir çektim arkadaşlar. Tekrar geldim. Bakın bu 3 taneyi şuraya batmıştık ya. Diğerini de şuraya batıyorum. Diğerinin dibine. İpim nerede? İpimi alıyorum. Geçirdim. Yine halkamın içerisinden kaydırıyorum. Şu arka taraftan bir zincir çekelim ve bitirelim. Arkadaki iplerimi de dilerseniz aralardan gizleyebilirsiniz. Yine ince bir tığ alıp bakın şuralardan gizleyebilirsiniz şu sarı ipleri. Bakın şöyle. Böyle gizleyip çıkmasını engel olabilirsiniz. Bir tane daha gizlesek. Hadi bir tane daha gizleyelim. Şuradan da gizleyip fazlasını keselim. Buraya uhuyla falan da yapıştırabilirsiniz. Şimdi bunu da bu taraftan yürütelim. Beyaz ipimi de yine bu arkadan aralardan yürütebilirsiniz. Evet, çiçeğimiz hazır. Arkadan da iplerini gizlediyseniz şu şekilde bu taraf öne bakacak şekilde şöyle çantamıza takıyoruz. Evet, şöyle bir yan tutalım. Çiçeğimiz de hazır. Dilerseniz bunun dışını sarı, içini beyaz da yapabilirsiniz. Lip balm kılıfı ya da bakın şöyle hemen size göstereyim. Benim bir tane olafım var. Beyaza da çok yakışır. Neden olmasın? Biraz kış gibi. Olaf kışı anımsatıyor ama. Ya da buna sit falan ekleyebilirsiniz. Buraya süs koyarsınız. Çok cici olur bence. Çok tatlı olur. Ya da bakın çilek anahtarlığım var. Bende yok. Bunların hepsini de YouTube'da tarifleri var, anlattım. Şu çocuklar anahtarlığını koparmış ama buraya takarsınız. Çok güzel bir yaz ürünü olmaz mı? Yaz çantası. Çok sevimli olur bence. Koy cüzdanını, telefonunu, ıvırını zıvırını. Mükemmel bir çanta. Kendinize iyi bakın. Şimdiden sizin de elinize, emeğinize sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere.